Herkese merhabalar. Ducati Multistrada 950 2020 model yaklaşık 5000 kilometredir kullandığım 25.000 kilometrede olan motosikletimi size anlatacağım. Öncelikle özelliklerinden bahsedeceğim. Özelliklerinin ne olduğundan çok ne işe yaradığını ve nasıl çalıştıklarından bahsedeceğim size. Daha sonra sürüşe geçeceğiz. Sürüş hissiyatlarından ve en sonda artıları, eksileri neler? Gülü seven dikene katlanır misali bu güzel motosikletin katlanmak zorunda kaldığım şeyleri neler? Bunları size anlatacağım. Motomüzika kanalındasınız. Hoş geldiniz. Evet, o bir İtalyan tasarım. İtalyanların meşhur tasarımı Ducati, motosikletin Ferrari'si diyenler var. Bence abartılıyor yani, o kadar da değil. Ama güzel bir motor. Yani böyle adventure makineye binip de yakışıklı bir motora binmek isteyenin motoru bu. Tam bir uzun yol canavarı. Karbon bir motor. Buna allrounder da deniyor. Ecnebiler öyle diyor. Bozuk yolda baş edebilecek ama araziye çok tecrübeli değilseniz girebilecek bir motosiklet değil. Ağır bir motosiklet ama böyle görüyorsunuz yol kenarına, oraya buraya, dağ yollarında, toprak yollarda çok güzel baş ediyor. Amortisörlerden biraz sonra bahsedeceğim. Lastik çapları ön 19, arka 17 inç. Şimdi bu motosikletin bence Türkiye şartlarında ideal bir lastik ölçüsü var. Ben buna %10 toprak yolda, arazide iş yapabilecek, arazi demeyeyim de bozuk yolda iş yapabilecek Trail 2 lastikler aldım. Bunu zaten çıktığı zaman Ducati Multistrada için ürettiği Pirelli'nin bir lastik. Halojen farlar var. Burada hava akışı var. Yağ radyatörünü soğutuyor. Bunda bir koruma var, benim görüyorsunuz. Su radyatörü koruması var. Ducati Safety Pack güvenlik paketi yani. Brembo'nun kaliperleri var. Ne kadar müthiş bir fren olduğunu anlatmama gerek yok sanırım. Ama söylemek istediğim bir şey var. Bunun balatalarını değiştirmesi kolay ama balataları değiştirirken bir kaliper bakımı, orada içinde bir mil var. Onun bakımını falan yapmak çok iyi olacaktır. Çok kaliteli bir fren sistemi güzel bakım ister. Burada Kayaba'nın ters teleskopik çatalları var. 48 mm. Arkada da Sax'ın amortisörü var. Monoşok. Görüyorsunuz. Bu amortisörlerin nasıl güzel çalıştığını sürüşte biraz sonra bahsedeceğim. Şimdi motosiklet her yolda giden bir motosiklet deniyor ya arkadaşlar. Tecrübeli bir sürücü arazi yapar bununla. Bunu almadan önce araştırmıştım. 2020 yılında buna tel jantlar, dişli lastikler, işte karter koruma falan takarak offroad donanımıyla Transanatolia'da üçüncülük kazandı bu motosiklet. Yani %10, %20 bozuk yol, %80 asfalt motoru ama bunu %60'a 40 oranlarına, %50'ye 50 oranlarına çekebilirsiniz. Bunu kaldırabilecek bir motosiklet. Zaten tecrübeli sürücünün arazide çok güzel kullanacağı dengeli bir motosiklet. Dengeli demişken arkadaşlar, bunun dengesinin nereden geldiğini ben size anlatmak istiyorum. Suzuki V-Strom'da anlatmıştım, hatırlayacaksınız. V motorun ön ve arka tekere eşit dağılmasının avantajını bu motosiklette de yaşıyoruz. Çünkü L motor var. Arkaya ve öne eşit dağıtmaya çalışmışlar. Ağırlık merkezini aşağıya almaya çalışmışlar. Ve 937 cc olması lazım. Çift silindir L formunda bir motor bloğu var. Tabii bu motor bloğunun dezma diye bir olayı da var. Ona da değineceğiz. Buraya gelecek olursak tabii S versiyonları bunun renkli ekran ama bu renkli ekran değil. Her şey yerli yerinde. Ergonomik bir motosiklet. Tuşlarının kullanımı falan çok güzel. Yalnız benim burada bir işte kameralar, işte navigasyon sistemi falan takınca burası biraz dar geldi. Suzuki biraz daha genişti ama çözdük sonuçta. Mesela bunu buraya alma ihtimali falan biraz zor oluyor. Neyse. Şimdi bunda güvenlik paketi diyor ya üstünde. 2017-2018 modellerinde viraj ABS'si yoktu.
2019'dan sonra bunların düz versiyonuna da viraj ABS'si geldi. 2017-2018'lerde sadece S versiyonunda vardı. Bunu da bilmiş olun arkadaşlar. Yokuş kalkış desteği eklendi motosiklete ve jantlarının ağırlığı daha da düşürüldü. 2017-2018 kasalara oranla. Evet, sele yüksekliğinden bahsetmedim arkadaşlar. 84 santim bir yüksekliği var. Benim boyum 1.82, gayet rahat binebiliyorum. İki ayağım da yere değiyor. Ama daha kısa boylular için 81 santimlik versiyonda satılıyormuş. Alçaltma, yükseltme yok. Motor bloğunda söylemeyi unuttuğum şey, 4 tane sürüş modu var. Bu alt devirleri titriyor'un açıklamasını sürüş modlarında sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şimdi isterseniz yavaştan sürüşe geçelim ve bu sistemler nasıl çalışıyor ondan bahsedeyim. Bunun çalışma sesini sevmeyenler var ama devirler yükseldiği zaman çok güzel tok bir ses veriyor. Yani dikiş makinesi gibi çalışıyor diyenler var. Desmodinamik motorlar biraz böyle. İlk oturduğumda hissiyatım, motosikleti istediğim gibi kavrayabiliyorum. Motosikletin içine girebiliyorum. Gidon son derece geniş. Dönüş turu çapı çok iyi. Aynı şekilde artçı içinde muazzam konforlu bir koltuk var. Üstelik yukarıda oturuyor. Bu da artçı için büyük bir avantaj sağlıyor. Etrafı görebilmesi ve konfor açısından. Ama artçı arkada otururken rüzgardan etkileniyor mu? Rüzgar aerodinamisi çok güzel bu motosikletin. Çok etkilenmiyor. Hele şunu şuradan tek hamleyle yukarı kaldırırsanız. Şimdi arkadaşlar yavaştan sürüşe geçelim. Yolda da bir şeyler anlatmak istiyorum. Modlarından anlatmak istiyorum. Şu an urban modunda. Şehre yakınım zaten, görüyorsunuz. Hemen dağlara çıktım, Aydın dağlarına. Modu Enduro'ya almadım çok bozuk yola girmediğim için. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Şuna basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Son derece kullanımı kolay. Touring modunu alıyorsunuz mesela. Burada bütün sistem değişiyor. DTC 5'e düştü, ABS 3. Daha sonra basıyorsunuz. Sport modu var. Sport modunu aldığınızda DTC 1'e düşüyor, ABS 2'ye düşüyor. Daha böyle sert gaz geliyor sport modunda. 113 beygir veriyor. Touring'de de 113 beygir veriyor ama o gazı biraz daha yumuşak veriyor. Enduro ve urban modlarında da 75 beygir veriyor. Şimdi bu beygirler yükselirken, alçalırken motor frenine de etkisi oluyor. Mesela sport modunda 113 beygiri olabildiğince kullanabiliyorsunuz ama motor frenini de çok güzel kullanıyorsunuz. Şimdi bir stabilize yoldan gideceğimiz için ya enduro modunu alacağım ya urban moduna. Aynı zamanda kendi içlerinde DTC, yani Ducati kontrol sistem diyorlar herhalde, ve ABS'sinin ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi urban modunu alacağım. Onu kendime göre ayarlamıştım. ABS'si ve DTC'si en üst seviyede. Enduro modunu aldığımızda onu da göstereyim. DTC 2'ye düşüyor. ABS 1'e. Toprakta, bozuk yolda daha iyi hareket edebilmeniz için. S versiyonlarında bunları yaparken aynı zamanda ön yüklemeyi ve amortisörü de ayarlıyor. Bunun amortisörleri manuel ayarlanıyor arkadaşlar. Ben özellikle manuel ayarlanan bir motosiklet almak istedim. Çünkü çok bir elektroniğe güvenim yok. Diyeceksiniz ki elektroniğe güvenin yoksa Ducati'de ne işin var? Arkadaşlar, aşkta mantık yoktur. Bu motosikleti çok beğeniyorum ben. Şöyle bir şey okumuştum araştırırken. Şu kaskı da kapatayım. 2012 yılında Ducati Audi ile anlaştı falan diye. Ondan sonra ecnebi kaynaklarda yaptığım araştırmada bu elektronik sistemlerden yana sıkıntılar bayağı bir azalmış. Mesela IMU sistemi var bunda, viraj ABS'si. IMU sisteminde eğime göre viraj içerisinde fazla fren yaptıysanız o freni dozajlıyor. Sizin motosikletin dikleşmesini belli ölçüde engelliyor. Tamamen engellemiyor. Viraj içerisinde yaptığınız fren, viraj ABS'si bile olsa o motosiklette dikleşir arkadaşlar. Yani bu elektronik sistemler fizik kurallarının bittiği yerde işe yaramaz. Lastik basınçlarınız ve zemininiz kötüyse, sürüşünüz kötüyse bu elektronik sistemler de bir işe yaramıyor. Yaptığım araştırmada Bosch'un ünitesini kullanıyorlarmış.
Viraj ABS'si, IMU falan. Bunu BMW ve KTM de kullanıyormuş aynı sistemi. Brembo ile birleşince harika bir fren sistemi oldu. Arıza yapar mı, arızayla karşılaştım mı diye soracak olursanız, yüksek dağlara bir yere gittiğim zaman bir kere bir ünlem işareti çıktı. Viraj ABS'si ünlemiymiş. Daha sonra Ducati'ye gidip sorduğumda sensör okuma hatası olmuş. Çünkü ben motosiklet aldığımda 2 senedir yatan bir motosikletti. Onun için hani kaliperleri temizlerken o sensörlere falan da dikkat edin. Güzel bir temizlik yaptırın diye ondan bahsetmiştim. Şimdi motosiklet son derece dengeli bir motosiklet. Şu Renault'cu amcam geçsin, ben size güzel güzel anlatayım. Şurada biraz yol vereyim. Hazır burada yavaşlamışken arkadaşlar bakın, alt devirleri titriyor diyorlardı bunun için. Alt devirlerde minimal hareketlerle yarım debriyajda iş görüyorsunuz. Yani tecrübeniz ölçüsünde alışabileceğiniz bir motosiklet. Böyle aman aman milletin abarttığı gibi alt devirleri çok titriyor, ıkıldıyor demelerine bakmayın. Ben de ilk başlarda buna çok kafayı takmıştım. Alıştıktan sonra muazzam bir motor olduğunu anlıyorsunuz. Gerçekten muazzam yani. Dengesi son derece güzel. Amortisör sistemlerine gelecek olursak, bu ters teleskopik 48 mm amortisör ne işe yarıyor arkadaşlar? Kontrolara çok net cevap vermesine, düz yolda kafanın sabit kalmasına ve daha güvenli bir sürüşe sebep oluyor. Arkada Sax'ın monoşok amortisörü var demiştim. Bu da geri tepmesi, sönümlemesi ve ön yüklemesi ayarlanabilen bir amortisör. Bu konuda da gayet başarılı bir motosiklet. Şunu da söylemek isterim, karakterli bir motor. Yani kendine has bir sürüş karakteri var. Yani 5. vitesten 6. vitese attığınızda bile müthiş bir ivme kazandırıyor bu Desmodromic konusu. O konuya gelmişken de bakalım, yani Temmuz'da bunun Desmo bakımını yaptıracağız. Orada daha detaylı anlatırım ama bu motosikleti almadan önce yaptığım araştırma, 30.000 kilometrede ya da 5 yılda bir kayış ve Desmo subapları demem doğru olur mu bilmiyorum. O parçalar değişiyormuş. 15.000 kilometrede yağ değişimi var. Ve öğrendiğim kadarıyla bu Desmo motorun artısı şu: motosiklet bu Desmo bakımı yapıldıktan sonra fabrikadan çıktığı kondisyona ulaşıyormuş arkadaşlar. Bakalım, deneyip göreceğiz. Tabii motosikleti alırken diğer rakipleriyle falan da kıyasladığımda bunun bakımının, bu Desmo bakımının bana nelere mal olacağını ufaktan hesaplayıp bu motosikleti ona göre almıştım. Onun parasını bir yere ayırmıştım. Buna yakın kullandığım, parçası pahalı olan MFR 800X Crossrunner'la kıyasladım. Onu 60-70 bin kilometre kullanmıştım. Onunla kıyasladığım zaman arkadaşlar, buna 4 masraf yapıyorsam ona 3 yapıyorum maliyet olarak. Tabii herkesin çok merak ettiği maliyet deyince yakıtına da geleyim. Şu an 5.9 litre diyor ama biraz önce, buraya gelmeden önce bu virajlarda bayağı bir sapıttım. Agresif kullandım. 6.0'ın üstüne geçtiğini hatırlamıyorum arkadaşlar. Çok ekonomik bir motosiklet. Yani tur modlarında şehirler arası 110, 120, 130'larda ben bunda 4.9'u, 5'i falan da gördüm yani. Az yaktırmayı çok güzel başarmış İtalyan amcalar. Şimdi her güzelin bir kusuru olur. Madalyonun diğer tarafına bakalım. Evet, çok yakışıklı bir motosiklet. Ama benim hala tırstığım ve fobi olarak kalan bir şey var arkadaşlar. Ya ben hep Japon motosiklet kullandığım için gittiğim şehirlerde, yaşadığım şehirlerde ustasını bulurdum. Şimdi bu Ducati'yi burada bir ustama götürdüm. UFO gören masum köylü gibi baktı. Abi bu neymiş ya dedi. Yani aksi bir durum olsa, yolda falan kalma durumları olsa sağ olsun getirir beni götürür de her bakımdan servise bağımlıyım ben şimdi. Desmo bakımı dışarıda yapılmıyor.
Zaten tercih de etmem. Servis bakımını severim. Ama aksi bir durumla karşılaştığım zaman ne olacak? Mesela ilk karşılaştığım aksilik şu. Ya dedim, benim tekerim patlarsa ben ne yapacağım? Arkada yıldız şeklinde bir bicon var. Bunun da anahtarı özel oluyormuş. Yani bu anahtardan bulamadım ben. İzmir'de gemi malzemeleri satan bir yerden aldım arkadaşlar. Yani şimdi ustama götürdüm, buradaki ustaya. Suzuki'nin bakımlarını yapan ustama. Abi dedi, bunun anahtarı bizde yok dedi. Ne yapacaksın? İşte İtalyan motosikletin cinslikleri burada başladı bir kere. Söyledim. Dağın tepesine çıktım. Bir ünlem işareti geldi üçgenin içerisinde. Bilmiyoruz etmiyoruz. Şeye bakıyorum. Kitapçığına bakıyorum. Diyor ki sistemsel bir hata bilmem ne. Ya iyi kardeşim, sistemsel hata da ne bu? İlla gideceksin, servisinden öğreneceksin. Servis dedi işte bir sensörü bir kere okumamış. Bir temizleyip tekrar takalım. Dedim ya, uzun süre yatan bir motosiklet aldım. 2 sene falan yatmış arkadaş, çok binememiş. Mesela dağlarda geziyorum ben, Aydın'dayım. Bir arıza yaparsa ne olacak? Çekiciyle İzmir'e. Yani bu 2 daha 4. Ducati servisinin olduğu şehirlerde yaşayan insanların böyle bir kaygısı olmasa gerek. Bunun debriyajına ilk başta alışamadım. Aniden kavruyor falan böyle. Zıplıyor motor. Ya dedim, bu ne ya? Ya benim Suzuki V-Strom çok iyiydi. Pamuk gibi debriyajı vardı falan. Ya bu motor üst devirleri çevirmeye alıştığı için ve ben o zaman cahil bir şekilde sport modunda böyle yavaş hızlarda gitmeye çalıştığım için, sol bileğim kas yaptığı için iyice böyle motosikletten soğudum. Ya dedim, yıllardır Japon Alman kullanıyorsun, Ducati ile senin ne işin var arkadaş? Ustası yok zaten, şöyle böyle bayağı bir bunalıma sürükledi ilk başlarda beni. Ama pes eden bir yapım yok arkadaşlar. Her zaman mücadele ederim. Bu motosiklette motosikletin istediğine göre davranman gerekiyor. Sonra vitese alıştım. Vitesin çat çut yapmasına alıştım. Nerede boşa düştüğüne falan alıştım. V2 versiyonunda bir üst kasalarında bu balata sayısını azaltarak daha güzel bir hale getirmişler vites sistemini. Ama büyük ihtimalle İtalyanlar hızlı motosiklet olduğu için hemen vitesin değişmesini sağlayan bir sistem kurmuşlar oraya. Yani böyle vites, debriyajın bir boşluğu yok arkadaşlar. Bu eksilerden bir tanesi. Bir de bu İtalyanların tasarımı güzel, öyle böyle. Mesela benim FZ6 Phaser'ım vardı, 2006 model. O da İtalyan tasarımdı, çok yakışıklıydı. Phaser 8'ler de öyle mesela. İtalyanlar bu işi çok iyi yapıyor. Çok güzel yapıyorlar. Ama teoride çok güzel tasarımlar yapsalar da pratikte ben o mesela Honda Crossrunner'daki yekpareliği, tek parçalı, böyle parçaların yerine tam oturmasını, derli toplu olmasını çok seviyordum. Şimdi Ducati'de tasarım güzel falan, işte göstereceğim şimdi videolarda. Ya arkadaş, burada parmak giriyor ya araya. Ya bunlar daha derli toplu olmuyor muydu? Bu plastikleri daha güzel oturtamıyor muydunuz yani? O kadar video izledim bu videoyu çekmeden önce. Diğer arkadaşlarımın çektiği videoları falan izledim. Herkes şöyle motor, böyle motor, şu bu falan. Kimse gerçekten bir kullanıcı gözüyle bir şey anlatmamış arkadaşlar. Bunun alt devirlerini göme göme bir hal oldular. Urban modunda ikinci viteste 2500 devirde gidiyorum, en insaf. Titriyor. Ya arkadaş, tek silindir ve 2 silindir motorlar titrer. Ya 4 silindir titremez. Ya bu kadar basit. Ya ne bekliyoruz, ne umuyoruz yani. Ama şöyle bir durum var. Ducati gibi 2 silindir motosiklet olup da böyle uzayan, böyle güçlü, böyle atik bir motosiklet de yok. Bunu da kabul etmek lazım. Şimdi bazı motosikletler vardır, günlük kullanırsın. İşten eve, evden işe gidersin. Bazı motosikletler hobi motosikletidir. O Ducati böyle. Gülü seven dikenine katlanır dememdeki sebep buydu.
İşte iyi gitmesi, iyi durması, viraj ABS'si olsun, amortisör sistemlerinin kalitesi olsun, yakışıklılığı olsun, güzelliği olsun, bazı şeyleri sineye çekmemize sebep oluyor. Zaman zaman böyle videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. 3 aydır falan içerik üretemiyorum. Kusura bakmayın, biraz sağlık problemleriyle uğraştım. Ameliyat olmak durumunda kaldım. İyi dileklerinizi şimdiden duyuyor gibiyim. Çok teşekkür ederim. Bu videonun özelinde biraz daha sizden daha fazla destek isteyeceğim. Çünkü algoritma nanayı yemiş durumda. Biraz canlandırmamız lazım arkadaşlar. Abone olursanız, yorum yaparsanız, desteklerseniz çok sevinirim. Ayrıyeten Suzuki'de yaptığım gibi bu motosikleti almanız için 10 sebep, bu motosikleti almamanız için 10 sebep tarzında 2 tane daha video hazırlayacağım. Eğer bu videoya ilgi, alaka iyi olursa, eksik bıraktığım şeyler varsa, durumlar böyle arkadaşlar. İşte böyle bozuk yollardan kastım buydu. Bak, toprak oluyor, bilmem ne oluyor. Tabii Aydın'da bayağı bir sel götürdü son zamanlarda. 19-17 inç candır. Bozuk yollardan gidiyor mu? Gidiyor işte. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Motosikletle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bana havlama lütfen. Lütfen. Tamam. Seninle anlaştık değil mi? Tamam. Görüşürüz arkadaşlar.